Bu ne kadar sağlam tutar hiçbir fikrim yok ama yetişmedi. Normalde şu kemeri takacaktım, yetişmedi. Ben de şöyle bağlayayım dedim bari ya. Bunu nasıl yapabiliriz? Bu olmaz. Aynen, artık olduğu kadar. Çantamı arabanın üstüne attım. Artık yolculuk vakti dostlar. Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Selamlar, sevgiler herkese. Yeni bir video ile karşınızdayım. Aslında videoya burada başlamayacaktım. Şu an Bariloche'ye gidiyorum. El Bolson'dayım. Onu söyleyeyim öncelikle. El Bolson'dayım. Burası El Bolson'un merkezi. Kaldığım yeri hatırlıyorsunuz. Merkezden 4 kilometre falan uzaktaydı. O yüzden merkeze otostop çekmek istedim. Otostop çekerken sağ olsun Ola bu arkadaş aldı beni. Amacım merkeze kadar gelmekti. Buradan otobüse binip Bariloche'ye gitmekti. Sohbet muhabbet ederken arkadaş şey dedi, ben dedi Bariloche'ye 20 kilometre kala bir yer var. Oraya gidiyorum. Dilersen oraya kadar götürebilirim seni dedi. Ben de vallahi dedim çok güzel olur, çok sevinirim dedim. Merkezde durduk, kendimize işte bisküvi falan aldık. Ben şöyle 2 tane bisküvi aldım kendime çünkü daha kahvaltı yapmadım. Bir tane de içecek aldım. Yaklaşık 200 kilometre falan otostop çekmiş oldum ya şu an. Hiç hesapta yokken 4 kilometre geleyim diye hesaba katmıştım. 200 kilometre falan gideceğiz herhalde. Çok emin değilim 200 kilometreye. Bakmam lazım. Bariloche ne kadar uzakta bilmiyorum ama 2 saat. Onu biliyorum. Dedim bari ben de başlayayım videoya, bu macerayı göstereyim. Çantayı şeye bağladım, şöyle yukarıya bağladım. Düşmez diye düşünüyorum. ¿Cuánto hora Bariloche? 2 horas. 2 horas, 1:30. 1:30. Porque este auto es lento. Ok. Gracias, yo tengo. Vale. Sí, ¿quieres? No, gracias. Tengo 2 tipo galleta. ¿Quieres? Por favor. Ok, ahí hay maní. Muchas gracias. ¿En cuántos kilómetros más o menos? 120. 120. Ok. 120 kilometreymiş. Benim aklımda niye 200 kaldı bilmiyorum. Ben çünkü El Chalten'den gelirken bazen Bariloche'yi de hesaba katıyordum. Orada bir yerden karıştırdım herhalde. Hadi bakalım, çıktık şimdi yola. A ver. Gracias. ¿Está bien? Sí, porque iba haciendo tac, 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 tac. Ah, sí. Era la mochila. Sí. ¿En quieres? Igual. Yo aquí, ¿La mochila. quieres poner aquí? ¿Es mejor o Es igual. igual? Sí. ¿O qué quieres? Sí, está bien. ¿Aquí o? Dale. Ok. Çantayı aşağı Lo tenemos que aldım. hacer por este lado. Sí. Ya. Hola, ¿qué tal? 3000 de nafta super, por favor. Çantanın burada olması daha iyi çünkü tak 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 yukarıdan böyle bir şey vuruyor gibi oluyor. Büyük ihtimalle şunlar çarpıyor ya da başka bir şey de çarpıyor olabilir. Baton da çarpıyor olabilir, çok emin değilim. Ok. Mejor. O yüzden aşağı aldık. Benzinliğe geldik şimdi hazır buradayken. Onu da hallettik. Benzin de 600 peso falan olması lazım. Yani yarım dolardan biraz fazla. ¿Cómo se llama el idioma? Turco. Turco. Sí. Es turco. Yo hablo turco. Ok. ¿Es diferente?
Sí, es diferente, pero me suena como a... ¿Es primera vez escucha turco? Me parece que sí. Me parece que sí. No tengo el recuerdo de haber escuchado antes. ¿Tiene una información para Turquía? ¿Conocer Turquía? Si me gustaría conocer Turquía. Sí, claro que sí. No tengo idea de no... nada de Turquía. Nada. Solo de sí, escucharlo solo es... y sí, pero... Sí, solo es un país en otra parte del continente. Sí, totalmente. Sí. Pero suena interesante. Çadırımız tamam. Bugün ne umuyordum ne oldu. O kadar sürpriz ve spontane ilerliyor ki şu an. Sabah merkeze gitmek için evden çıktım. Taksi aradık. Çünkü 4 kilometre merkeze yürüyemeyecektim çantalarla. Hava sıcak. Bir de 4 kilometre niye yürüyeyim yani. Çıktım evden. Taksi yok tabi. Çıktım evden ben de. Dedim merkeze otostopla gideyim. Oradan otobüse atlar Bariloche'ye geçerim. Kalacak bir yer bulurum. Daha sonrasında da gezmeye başlarım diye düşünüyordum. Otostopu çektim. Parmağımı kaldırdım. O arkadaşı tanıştırdım sizlerle. O aldı beni. İşte otobüse bineceğimi söyledim. Merkeze gittiğimi söyledim. Daha sonrasında sohbet esnasında Bariloche'ye 20 kilometre yakında bir yere gideceğini söyledi bana. Gelmek istersen götüreyim seni oraya kadar dedi. İyi dedim. Olur vallahi süper olur. Oradan otostopla devam ederim. Daha sonrasında yolda internet buldukça kendime kalacak bir yer bakmaya başladım Bariloche'de. Bariloche diye bir yere gitme hedefiyle çıktım ben sabah yola. Ya baktım fiyatlar gecelik 20 dolar, 25 dolar. Doğru düzgün yer yok. Her yer tükenmiş. Ne yapayım diye düşünürken çocuğa şey sordum. Ya dedim böyle kalacak yerler birazcık benim bütçemi aşıyor. Kamp kurabileceğim bir yer var mı? Şehre yakın bir noktada diye sordum. Çocuk dedi ki yakın bir yerde bilmiyorum ama dedi benim gideceğim yerde de bir tane kamping var. İşte gecelik 7 dolar mı 8 dolar mı öyle bir şey söyledi bana. Hakikaten de dediği gibi çıktı yani 7500 peso gecelik şu an burası. Yer işgaliyesine para ödüyorsunuz. Bir kampingdeyim şu an, gezdireceğim sizi, göstereceğim etrafı. İstersen dedi hazır oraya kadar gidiyorken orada bir gece kalabilirsin dedi. Çok da güzel bir göl var, orayı da görmüş olursun dedi. İyi dedim. Geldik. Kampingle konuştum. 7500 peso gecelik dedim, olur abi güzel. Parayı ödedim. Hemen geldim çadırımı kurdum. Eşyaları da çadırın içine koyacağım. Şimdi göle gideceğiz. Bakayım bir mayomu giyeyim, belki yüzerim ya. Hiç öyle o mantıkla çıkmadım yani, bir denize gideyim, bir göle gideyim, şelaleye gideyim, yüzeyim, biraz keyif yapayım mantığıyla çıkmadım ya. Şu an ne olduğu bir apontene oldum ben de. Ulan neredeyiz, ne oluyor? Dün gece doğru düzgün uyku uyumamışım, kahvaltı yapmadım, sabah bisküvi bir şeylerle idare ediyoruz. Yanımda yemek yok bu arada ya. Bir tane konserve var, ton balığı. Bir de ekmek var bozulmadıysa. Onun dışında bisküvi var yani. Yemeğim de yok. Yarına kadar idare edeceğiz artık. Planlar böyle. Sağ olsun çocuk getirdi beni buraya kadar. Spontane ilerlemek gerekiyor bazen. Yani bolca yaptığım bir şeydi seyahat hayatım boyunca. Ama bir süredir spontane değil de böyle biraz daha planlı ilerlemeye çalışıyordum. Çok da planlı ilerleyemiyorum gerçi. Çok planlı olduğunu da söyleyemem yani. Ama hiç bu kadar spontanesine uzun zamandır girmemiştim. Hayırlı olsun. Şurada bir çadır var. Herkes mangal yakmış. Adam da bana bunu gösterdi, dedi burada ateş yakabilirsin dedi. Bu dedi plastik çöpler için bilmem ne. Bu da dedi organik çöpler için. Hani organikle plastiği ayırıyorlar, gayet güzel. Dedi ateş yak. Bir de su getirdi bana. Dedi ateşi söndürürsün o suyla. Dedim vallahi abi hiç gerek yok bana, ben dedim ateş yakmayacağım. Yanında bir şey yok çünkü. Burada böyle millet takılıyor. Çok da milleti rahatsız etmeyeyim de.
Herkes mangal yakmış usta. Bak orada yanıyor böyle. Uf, cız 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 mis gibi. Kokusu geldi vallahi. Kokusu fena geldi. Ne yapacaktım? Çantaları koyacaktım ha. Güzel oldu, güzel. Bir göle gider, yüzer. Kendimize yediriz. Kampingin girişi burası. Neymiş adı? El Orejano. Camping El Orejano. Buradan itibaren tam 18 kilometre var. Bariloche, El Bolson diyecektim. Çocuk da beni burada bıraktı sağ olsun. Hemen şu tarafta göl zaten. Ama nereden ineceğiz aşağı onu bilmiyorum. Hola. Lo siento, una pregunta. ¿Cómo puede ir playa para Laguna? Por acá abajo, pero no tenés lugar. No lugar? No hay ningún lugar. Pasa que es por ahí mismo y bajás, pero no vas a tener lugar. Está todo ocupado. Todo ocupado. Okay, muchas gracias. De nada. Baksana okupado diyor. Her yer dolu diyor. Tabi hava güzel. İnsanlar kaçırır mı bu fırsatı? Kaçırmaz bence de. Neyse bulacağız bir yer. En azından böyle bir gir çık yapayım suya ya. Bak gözüküyor göl buradan. Gelip burada ailesiyle kamp yapan birkaç gününü gölün kenarında geçiriyor. Onun dışında mangalını falan yakıyorlar. Birazcık şehirden uzak, insan kalabalığından uzak. Kafalarını dinliyorlar, şehre geri dönüyorlar. Ya da günübirlik gelen de vardır muhakkak. Niye olmasın? Harbiden dolu her yer. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Yeşille mavinin birleştiği nokta. Lan düşüyordum. Her yeri kapmış aileler. Şimdi biz nereden yer bulacağız kendimize? Burası nereye gidiyor? Çok saçma bir yere girmeyeyim de. Ha yok, burası çıkmaz yol. Çantamı oraya koydum. Bulduğum yere bakın. Şuradan şöyle indiğim. Direkt suya gireceğim buradan. Başka yer yok. Harbiden yok yani, çocuk haklıymış. Orada plaj var hemen solumda. Ablalar takılıyor orada. Onları da çok rahatsız etmek istemedim. Buz gibi. Hadi buyurun. Buz gibi. Böyle ara ara ufak plajcıklar var. Eğer şanslıysanız oralarda yer bulabiliyorsunuz. Bak karşıda da var. Kana yapıyorlar. Oo bayağı var ha. Bir tek şu karşı kıyıda yok. Diğer taraflarda bayağı görüyorum çünkü. Oo. Buz gibi vallahi. Bayağı taşlıkmış ya burası. Atlayacağım. Başka türlü giremem çünkü yavaş yavaş girilmez buraya. Cajon'de Azul'u hatırlıyorsunuz. Oradan hallice yani, çok da bir farkı yok. Atlayacağım da kafamı çarptırdı, her yer taş. Oo, bayağı soğuk be. Neyse takılalım. Kral. Yengeye cilve yapıyor kral. Çivi. Çivi. Kan dolaşımı var ya, nasıl hızlanıyor ya. Hadi sağlık yükleyelim. Böyle diye sağlık yükleyelim kendimize. Oy. Buz, şu an tenim buz gibi var ya. Yani benim tenimi içeceğe değdir, içeceği soğutur yani.
Biraz mübalağa yapmam gerekirse tam olarak bu kıvamda su. Seyahatin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Ben hayatım boyunca hiçbir zaman ne göle ne şelaleye girmemiştim seyahatten önce. Biz Çeşme'ye gidiyorduk. Ben çok küçükken Gümüldür'e falan gidiyorduk. Ama daha çok Çeşme. Dalyan Koyu var, orası çok güzeldi. Şu an nasıl bilmiyorum. Uzun zamandır gitmedim. Deniz sakin. Aynı ya, hiçbir fark yok yani Dalyan Koyu'ndan, sakinlik bakımından. Dalga yok, bir şey yok. İlk zamanlarda çok fazla insan da gitmiyordu. Sonra bu sahile beach club'lar açıldı ya, hiç de sevmem. Halk plajını peşkeş çekiyorlar birilerine. İnsanlar daha sonrasında gidememeye başladı yani. Böyle gidiyorsun dolu. Keyif alamıyorsun. İnsan kaynıyor. Arkada böyle hayvan gibi bangır bangır müzik sesi. İçine etmişlerdi oranın en son. Yani hep öyle yerlerde denize girdim ben. İşte Fethiye'de deniz şeye açılıyorduk. Adını söyle, tekne turu mükemmel. İşte Antalya tarafları, Ege sahilleri, hep denizde girdim. Denizde yüzdüm yani, anladın mı? Seyahat etmeye başladım. Göle de girmeye başladım. Önceden biraz çekiniyordum açıkçası. Seyahatte yeni şeyler keşfetmeye, denemeye başlıyorsun. Jamaika'da da ilk kez şelaleye girip yüzmüştüm. Ben şelalelerden korkuyordum mesela. Neden biliyor musun? Çünkü orada işte yılan olur, bir şey olur. Hep belgesel izliyorsun ya. Oradan kalıyor aklımda yani. Ama seyahat etmeye başlayınca öyle farklı şeyler de deneyimliyorsun. Bu çok mesela basit bir örnek gibi gelebilir size ama benim için güzel bir şey mesela. Şelalelerin, göllerin ne kadar güzel olduğunu keşfetmeye başladım. Yani birebir deneyimliyorsun ya, onun şeyi bambaşka oluyor. O yüzden keşif diyorum yani. Tam olarak hissettiğim için keşif diyorum. Yoksa tabii ki de göllerden, şelalelerden haberimiz var. Ama bunu deneyimlemeye başladığın zaman keşif oluyor bence. Yoksa her gün her yerde fotoğraflar, videolar, birçok şey artık beynimizin içinde ama deneyimleyince onun ne kadar farklı bir his uyandırdığını fark ediyorsun. O zaten mutluluk veriyor insana. O yüzden insan seyahat etmeye başlayınca kopamıyor bir daha. Bu histen dolayı. Ya bu kadar soğuk su Ege Denizi'nden daha soğuk, onu söyleyeyim yani. Ben Ege Denizi'nde yüzdüm sürekli. Akdeniz'e gidince, Antalya tarafına gidince ulan ne güzel demiştim. Burası daha da beter. Yani Ege Denizi bana şey gibi gelir yani, Olimpos sahil gibi gelir sıcaklık bakımından. Denizi bakımından. Oh be, ne güzel bir gün ya bugün. Vallahi var ya, şehre gitsem bu kadar keyiflenmezdim ya. İşte bir de muhabbet edecek biri olsa böyle kameraya boş boş konuşmayacağım yani. Başka birinin başını etmeyeceğim. Arkada böyle bir diyalog dönecek, güzel olacak. Oğlum git lan. Nasıl ısırıyor ya? Lan arıymış. İnsanların yüzmek için sarf ettiği efora bak ya. Arada bulasın yani kimsenin olmadığı bir yer. Çadırıma döndüm. Akşam yemeği vakti. Her ne kadar Arjantinliler akşam 9'dan sonra yemek yese de ben o sisteme alışmak istemiyorum. Yani yiyip yatıyorlar. Çok geç yiyorlar ya. Ben gece 2'de akşam yemeği yediğimi biliyorum. Hiç abartmıyorum. Gece 2'de yedik akşam yemeğini. Arjantin'in o konuda biraz dikkat etmesi lazım. Çünkü hiç sağlıklı değil. Hiç sağlıklı değil hem de. Umarım ekmek bozulmamıştır. Gerçi bisküvim var ya. Ama ziyan olur yani. Niye ziyan olsun? Mesela İran'da da 9'da falan yiyorlardı. 8-9'da yiyorlardı akşam yemeğini. Burada daha da fena. Yani 9'da sen akşam yemeği yiyeceksin diye bekliyorsun mesela misafirliğe gittiğinde. İşte çay getiriyor, tatlı getiriyor, bir şey getiriyor.
Akşam 11'de, 12'de. Yani çok ilginç yemek saatleri var ya. Ve en absürt olanı gece 2'ydi benim. Ekmek de güzel, ton balığı da güzel. Hola, buenas. Geçenlerde markette çiğdem buldum. Dedim bir alayım, nasıl? Sonra dedim ki bulamam başka. 2 paket aldım. Çok güzel değil. Ama öyle böyle bir paketini yedim. Hola, buenas. Boş çıktı ya. Bunlarda çiğdem yeme kültürü yok. O yüzden görünce şaşırdım vallahi. En son bir Peru'da neredeydi? Arequipa'da bulmuştum galiba çiğdem. Aynen. O da tuzsuz. Ama bizim o beyaz böyle tuzlu çiğdem gibi değil. Onun lezzeti yok. Ama hiç çoktan iyidir. 10 numara bir yermiş burası yalnız abi. Etrafımda çok fazla ses yok. O yüzden koydum çayımı. Çiğdemimi çitliyorum. Yemeğim de gayet güzeldi. Bir tek arabaların sesi. Onun dışında rahatsız eden hiçbir şey yok. Güneş de gelmiyor, rahatsız etmiyor. Mis, vallahi mis. Su buz gibiydi var ya, girdim yüzdüm, girdim atladım yüzdüm. Yüzdükçe alışıyor vücudunuz ama tabii çıkınca bir titretiyor. Soğuk çünkü, bayağı soğuk. Geçen kimdi ya? İkbagi yerken ikram ettim birine. Nasıl yeneceğini bilmiyor. Yok çiğdem yeme kültürü yok. Böyle yapıyor. Eliyle açıyor yiyor falan. Gösterdim ben, dedim böyle yiyeceksin diye. Çıt çıt çıt. Şey taktiğini de söyledim. Çocukken böyle çıkarırdık içleri. Böyle yüze gelince kolanın içine atardık, onunla götürdük. Ya da böyle avuç yapıp avuçla hepsini birden ağzımıza atardık. Yapmışsınızdır mutlaka. Ateş geliyorlar buraya, yanmasın da. Günaydın. Çok güzel bir uyku çektim. Şimdi artık Bariloche'ye gitme zamanı. Kendime güzel bir nokta bulmam lazım otostop için. Böyle aşağı doğru bir eğim var. Arabalar biraz hızlı gelir buradan. Gerçi bir dönemeç de var ama o kadar hızlı gelmez herhalde. Neyse bekleyelim burada. Deneyelim bir şansımızı. Olduğu kadar. Olmadı biraz ileri geri yürürüz. Bariloche'ye geldik. Yarım saat 40 dakika falan anca beklemişimdir otostopta. Sağ olsun bir tane abi aldı beni. Brezilyalı bir abi. Bir iki tane fotoğraf gösterdi bana telefonundan sohbet ederken. Elbolson'dan Bariloche'ye paragliding yapmış. O dağların fotoğrafını gösterdi. Var ya, dibim düştü. Hakikaten çok güzel bir insandı. Hostelin yakınına kadar getirdi beni. Kim bağırıyor lan? Şimdi hostelimi bulmaya çalışıyorum. Şöyle geçelim karşıya. Bu videolukta benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda nerede oluruz bilmiyorum. Yani Bariloche merkezi mi gezeriz yoksa bir dağa çıkma planım var. Oraya mı çıkarım bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın diyeyim ve Gustavo Gerati ile sizlere veda edeyim. Adios amigos.